Hepimiz şahit olmuşuzdur. Bir bebek elini ayağını acıtıp da ağlamaya başlayınca, başta anneler olmak üzere tüm ebeveynlerin yaptığı bir davranış ve bu davranışa eşlik eden bir cümle vardır. Öpünce geçer mi? Yoksa ağrıyı hafifleten sevginin gücü müdür? Aslında durum biraz farklı. Bu sihirli öpücük ağrıyı nasıl azaltır hiç düşündünüz mü? Cevabımız aslında oldukça basit bir fizyolojik kanuna dayanır. Gelin bunu açıklamaya çalışalım. Bebeğin parmak derisini biraz büyüterek içeride neler döndüğüne bakarsak, derimizin üzerinde çeşitli duyuları algılayan reseptör dediğimiz yapıları görürüz. Bunlar sıcak, soğuk, ağrı ve basıncı ayrı ayrı algılayan yapılardır. Örneğin elinizin aynı bölgesine bir iğne batarsa farklı bir reseptör, bir parmak değerse farklı bir reseptör uyarılır. Peki bu neden önemli? Bu reseptörler özel duyuları beynimizin algılayabileceği bir şekilde elektriksel sinyallere dönüştürmektedir. Bu sinyaller ise kablolara benzeyen sinir yolları aracılığıyla beynimize giderler. Doğal olarak elimizdeki reseptörlerden hangisi uyarılırsa beynimizde o duyuyu hissederiz. Burada şunu vurgulamakta fayda var. Algılanan her duyu ayrı ayrı sinir yollarıyla beyne iletilir. Peki bu yollar arasında bir fark var mıdır? Aslında sinirler arasındaki en temel fark kalınlıklarıdır. Yani sinir yolunuz ne kadar ince ise ilettiğiniz sinyal beyne o kadar yavaş gider. Bunun tam tersi de doğrudur. Yani beyninize giden sinir yolu ne kadar kalınsa sinyaller beyninize o kadar hızlı ulaşır. Burada en önemli nokta şudur. Ağrı duyusunu beyne taşıyan yollar oldukça ince, dokunma duyusunu taşıyan yollar ise oldukça kalındır. Özetle, eğer elimize aynı anda iğne batırsak ve dokunsak, dokunma duyusu beyne daha hızlı gider ve birinci olduğu için beyin tarafından daha kuvvetli algılanır. Tam olarak ne demek istediğimizi gelin bir örnekle açıklayalım. Diyelim ki sınav haftasındasınız ve gecenin geç saatlerine kadar ders çalışmanız gerekiyor. Çalışırken uyku iyice bastırdığından bir kahve almaya kalkıyorsunuz. Acaba konuları yetiştirebilecek miyim diye derin düşünceler içerisinde yürürken bir anda dizinizi sehpanın köşesine sertçe çarpıyorsunuz. Böyle bir durumda insanların kendine has tepkileri olsa da hemen hemen herkes refleksel bir şekilde hızlıca vurduğu yeri ovar. Çünkü dizinizi sehpaya çarptığınızda oluşan ağrı duyusu beyne iletilirken biz aynı bölgeyi ovduğumuzda oradaki basınç ve dokunma duyusunu da aktifleştiririz. Böylece ağrıyı daha hafiflemiş hissederiz. Zaten bu yüzden dişimiz, başımız ağrıdığında ağrıyan bölgeyi ovar dururuz. İşte bu nedenle annenin dudakları bebeğin ağrıyan yerine değdiğinde bebeğin ağrısı azalır. Peki anneler bu iş için neden dudaklarını kullanır? Doğrudan ağrıyan bölgeyi olsa daha iyi olmaz mıydı? Bunun için önce bebeklere bakmamız gerekecek. Bebekleri bilirsiniz. Her yere parmaklarını sokar ve ellerine geçirdikleri her şeyi ağızlarına götürürler. Peki neden böyle bir şey yaparlar? Yoksa çok mu açtırlar? Bunu anlamak için beyne biraz daha yakından bakmamız gerekecek. Beynimizde hareketlerimizi kontrol eden motor korteks ve dış dünyayı algılamamızı sağlayan duysal korteks adında iki bölge vardır. Bizim konuşacağımız kısım duysal korteks. Vücudumuzdaki yapılardan gelen uyarının beyinde gittiği yerler belirlidir. Örneğin sırtınızdan gelen bilgiler belirli bir yere, parmağınızdan gelen bilgiler başka bir yere gider. Bu resimde vücudumuzdaki yapılardan gelen bilgilerin beyinde kapladıkları alan gösterilmektedir. Dudak ve parmaklar ne kadar geniş bir alan kaplıyor değil mi? Unutmayın, bu alan ne kadar geniş yer kaplarsa ilgili yapı o kadar hassas demektir. Yani sizin dışarıdan gördüğünüz vücut ile dış dünyayı algılamada kullandığınız yapıların beyinde kapladığı alan kesinlikle aynı değildir. Dışarıdan böyle göründüğünü düşünenler olabilir. Aslında vücudumuz beyinde kapladığı alan büyüklüğüyle doğru orantılı olsaydı muhtemelen şöyle gözükecekti. Bu koca dudaklı ve büyük parmakları olan adamın adı homunculus'tur. Gördüğünüz üzere söz konusu dış dünyayı algılama olduğunda en önemli ve hassas yapılarımız dudak ve parmaklarımızdır. İşte o nedenle bebekler her yere parmağını sokar ve her şeyi ağızlarına götürürler. Çünkü dış dünyayı en iyi böyle algılarlar. Aynı şey yetişkinler için de geçerli. O yüzden anneler de bebeğin acısını en iyi hissedecekleri yerleri dudakları olacağı için bebeğin ağrıyan yerini öperler.